Herkese merhaba. Son 2 yıldaki konut fiyatlarındaki artış o kadar hızlı gerçekleşti ki fiyatların düşmesini bekleyenler maalesef treni çoktan kaçırdılar. Peki tren yeniden gelecek mi? Fiyatları birkaç kat artan konut sektöründe bir düşüş gelecek mi sorusu on binler tarafından sorulmakta. Önemli bir konu. Gayrimenkul sektörünü etkileyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın attığı bazı adımlar da var. Ve bunları bilmeden doğru analiz yapabilme imkanınız bulunmamakta. Bugün sizlerle orijinal, akılcı ve hiçbir yerde bulamayacağınız analizle konut piyasasındaki son durumu değerlendireceğiz. Siz de böyle karmakarışık ve belirsiz bir ekonominin olduğu tabloda doğru karar vermek istiyorsanız kanalımızı takip etmeyi ve videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Yeni abonelerimiz çok hızlı artıyor ve onlar için kısaca hatırlatalım. Son 2 yılda konut fiyatlarının yükseleceğini öngördüğümüzü nedenleri ile birlikte analizlerimizde dile getirmiştik. Analizlerimizi değerlendirenler kazandı. Biz o çalışmaları paylaşırken toplumda genel kanı konut fiyatlarının düşeceği yönündeydi ama büyük çoğunluk yanıldı ve kaybetti. Şu anda durum değişti. Artık bir durgunluk ve fiyatlarda bir dengeye gelme süreci, yani düşüşle sonuçlanacak bir süreç öngörüyoruz. Tarafımıza gelen mesajlar her zamanki gibi aksi yönde. Yani konut fiyatlarının artacağı yönünde. Toplumda genel bir kanı var ki bizce böyle olmayacak. YouTube ortamında ve televizyonlarda bütün analistler birbirini tekrar eden analiz ve neden-sonuç ilişkisini tekrar anlatıp duruyor. Bakarsanız orijinal olarak anlatılan hiçbir şey yok. Ancak bizim kanalımızın öngörü ve analiz kabiliyeti bu kanalların çok daha üzerinde. Bu yüzden kanalımızda yayınladığımız bütün analizlerimiz eğitici niteliktedir ve kimsenin kullanmadığı bakış açısı ile ufkun da ötesini size göstermeyi amaçlar. Şimdi konumuza dönersek, ülkemizde gayrimenkul alımı sadece mesken amacı ile değil, bir değer saklama aracı, bir yatırım, gayrimeşru işlerde para aklama ve vergisiz kazancı gizleme aracı olduğu için konut fiyatlarındaki düşüş ve yükseliş doğrudan servet etkisi yaratmakta. İşler iyi gitmediği zaman işveren önce arabasını ve sonra gayrimenkulünü elden çıkarmaya çalışır. Çünkü bilir ki bankalar nezdinde ödeme aksatır ve sicili bozulursa ileride kredi kullanamaz. Ya da icralık olursa evi arabası değerinin çok daha aşağısında satılabilir. Piyasada ne iş yaptığı belli olmayan, kim bilir nasıl zorluklardan geçerek vatandaşın icralık malına çökerek fahiş kazançlar elde eden binlerce kişi bulunmakta. Bir önceki videomuzda konut piyasasında bir duraksama beklediğimizi dile getirmiştik. Bizim o analizi paylaşmamızın ardından TÜİK'in resmi verileri açıklandı ve resmi rakamlarla bile Ekim verisinde geçen yıla kıyasla konut satışlarının %25 düştüğünü gördük. Kredili, yani ipotekli satışlar tamı tamına %50 düşerek daha da vahim bir tabloyu ortaya koyuyor. Şeytan ayrıntıda gizlidir. Burada çok önemli bir detay var. O da şu: özellikle ipotekli satışların bu derecede düşmesi bizi toplumun genelini oluşturan orta ve alt gelir grubunun konut talebini ciddi oranda azalttığını gösterir ki bu da piyasayı derinden etkileyecek bir durum. Hatırlatalım, piyasayı etkileyen ve fiyat hareketini gerçekleştiren unsur toplumun sabit ücretli çalışan kesiminin konut talebini arttırmasıdır. Yakında Kasım verileri yayınlanacak ve biz bu tablonun daha da kötüleşerek devam edeceğini düşünüyoruz. Şimdi nedenleri ile devam edelim. Ekonomi bilen kız hayatın içinde yer alır ve sizin yaşadığınız hayat pahalılığının birebir içindeyiz. Son bir aydır bir zam furyasıdır gidiyor. Buna devlet zaten müdahale etmiyor ama özel sektör de fahiş kar etme anlayışında. Piyasa zaten alıştı diyerek zammı bindiriyor. Özellikle gıda sektöründeki bu fahiş zamlarla ilgili bazı ziraat odalarının güzel analizleri bulunmakta. Bunları internet ortamında bulabilirsiniz. Geçtiğimiz günlerde bir ziraat odası başkanı televizyonda yaptığı açıklamada aynı yerden alınan domateslerle yapılan bir salçanın tam 4 farklı fiyattan piyasada yer aldığını dile getirdi. Şu anda ekonomide tam bir katakulli ortamı var ki aslında firmalar kendi ayağına sıkıyor. Bunu neden söylüyoruz? Her şeyin fiyatının kısa sürede bu kadar hızlı bir şekilde artması zaten sürünen satın alma gücünü daha da azaltıyor ki düşen bu alım gücü ile orta ve düşük gelir grubu bırakın ev araba almayı, bisiklet bile alamaz. Bu fiyat artışları oturmadan ve bu zam furyası devam ettiği sürece piyasada genel anlamda bir daralmanın olacağını öngörüyoruz. Diğer bir önemli konu da Erdoğan'ın Suriye politikası üzerinde değişikliğe gitmesi. 2023 seçim simülasyonu adlı analizimizde belirttiğimiz gibi Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti seçimi kazanmak için önemli icraatlara imza atıyor. Konut sektörünü ilgilendiren bir adım da Erdoğan'ın Suriye ile yeniden diyalogları geliştirmeye çalışması. Baktığınız zaman toplum olarak ülkemize tamamen kontrolsüz olarak giren milyonlarca Suriyeli ve mülteci bulunmakta. Bunun getirdiği huzursuzluğu hepimiz yaşıyoruz. Dolayısıyla bu konuda iktidara karşı
hariç memnuniyetsizlik oluşturan bir unsur. Hatta Zafer Partisi ve Ümit Özdağ tamamen bu tepki üzerine hesap yapan bir siyasi parti kurdu. Erdoğan bu mutsuzluğu ve kaybedeceği oyları kendi tarafına çekmeye çalışacaktır. Bunu da Suriye ile yeniden kurulacak ilişkiler neticesinde bir kısım Suriyelinin ülkelerine geri dönmesi sağlanması planlanıyor. Böylelikle Zafer Partisi'ne gidecek bir kısım oyları AK Parti kendi tarafına çekmeyi planlıyor. Kulislerde konuşulan yaklaşık 1 milyon Suriyeli ve mültecinin kendi ülkelerine geri gönderilmesinin planlandığı şeklinde. 1 milyon yabancının ülkemizden gitmesi demek, özellikle büyük şehirlerde kira fiyatlarında ve konut talebinde bir gerilemeye yol açacak ki bu da konut piyasası üzerinde fiyatları düşürecek bir faktör. Duayen emlakçılarla yaptığımız konuşmalarda piyasada ciddi bir yavaşlama olduğu dile getirildi. Hatta çoğunluk fiyatlarda %30-40 düşüş beklemekte. Biz kendi adımıza rakam telaffuz etmek istemiyoruz ve bizce fiyatı aşırı şişen bazı mülklerde bu oranda düşüşler görebiliriz ama genelde bu oranda bir düşüş yaşanıp yaşanmayacağını zaman gösterecek. Evet, bugün konut sektöründe son durumu analiz ettiğimiz bir çalışmayı sizinle paylaştık. Güncel gelişmeler hakkında izleyicilerimizi bilgilendirmeye devam edeceğiz. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hiçbir yerde olmayan analizlerle yeniden görüşmek üzere.